Devlet Bahçeli söylüyor bir şey yapmıyor Erdoğan. Hani komisyon niye gitmiyor efendim? Şimdi mecliste bir komisyon var. Toplanmışlar. Terör bitirme komisyonu filanmış adı da, aralarına karar vereceklermiş de İmralı'ya gidelim mi gitmeyelim mi? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Durumun bu olmadığı aşikar. Mesela Öcalan neden ısrarla komisyon İmralı'ya gelsin diyor. Erdoğan izin vermiyor. Erdoğan'a ruhsat çıkmadığı için gitmiyor. Şimdi bu arada söylemeden edemeyeceğim. Ben her programda aşağı yukarı bir Abdülkadir Selvi'yi, yakın zamanda Yıldıray Oğur'u anma ihtiyacı duyuyorum. Yıldıray Oğur'un bugün Hilal Köylü ile yaptığı efendim Bahçeli niye böyle söyledi filan gibi programı izledim. Kulisleri çok iyi takip eden bir Ankara gazeteci Hilal Köylü. Şöyle bir soru sordu Yıldıray Oğur Hilal Köylü. Efendim milletvekilleri seçmenlerden çekindikleri için mi gitmek istemiyorlar? Utanmazlığa bakar mısınız? Gazeteci sıfatıyla ortada dolaşıyor bu insanlar. Milletvekillerinin böyle bir inisiyatif varmış gibi, AKP'li vekillerin böyle bir inisiyatif varmış gibi, Erdoğan'a aman halel gelmesin, ama konu Erdoğan'a gelmesin diye yapılıyor, ama bütün hikayenin Erdoğan'a çeşitli nedenlerle komisyonun İmralı'ya gitmesine dair çekinceleri olduğu, sadece bununla ilgili değil, sürecin ilerlemesiyle ilgili çekinceleri olduğu çok açık. Bahçeli de başka kendince nedenlerle muhtemelen bunu konuşuruz, Erdoğan'ı zorlamak için yapıyor, ama bu bir rest bence. Ve hani daha önce defalarca konuştuk, Cumhur İttifakı bozuluyor mu bozulmuyor mu, bunun bu kadar kolay olmayacağını, bu aşamanın dahi Cumhur İttifakı'nı bozacak bir aşamaya gelmesinin sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki bu gerilimde eğer ittifakı en çok zorlayan, bozulmanın eşiğine getirecek bir şey varsa, muhtemelen bu Bahçeli'nin resti olabilir. Tabii ki biliyoruz Bahçeli İmralı'ya gitmeyecek, ama sürecin hızlanması, komisyonun gitmesi mevzuunda bir rest çekiyor Bahçeli. 2015 Mart söylediği şey şuydu: heyet gelmezse bu süreç ilerlemez. 2015 Ceylanpınar'da Temmuz ayında o süreç bitirildi. Hala faili meçhul o cinayetler, Suruç ve Ceylanpınar saldırısı. Erdoğan'ın Dolmabahçe sonrasında bu iş olmaz böyle deyip işi masayı tekrar tekmelediği dönemi hatırlıyoruz. Şimdi burada bir araya uzun bir boşluk girdi. Tekrar bu süreç başladıktan sonra tarihlere tekrar baktım, 19 Mayıs. 19 Mayıs'ta İmralı'da yapılan, hani bu 19 Mayıs'ta İmralı'da yapılan görüşmede kamuoyuna İmralı'dan Öcalan Devlet Bahçeli'ye mektup diye yansıyan bir olay vardı. Neydi o olay? HDP heyeti İmralı'da Öcalan'la görüşüyor. Bu tutanaklar içerisinde, daha sonra bu tutanaklar halinde sosyal medyada düştü görüntüleriyle birlikte. Bu tutanaklar içerisinde Öcalan ısrarla bir şey söylüyor. Diyor ki komisyon mutlaka buraya gelmeli, onlara çok önemli şeyler anlatacağım. Mutlaka beni dinlemeliler. Ve hatta orada şöyle bir şey söylüyor: gelsinler, çok hayati şeyler anlatacağım dediğinde tutanaktan okuyorum. Görüşmede ara veriyor Öcalan. Diyor ki bu iş olsa olsa Bahçeli ile olur. Hemen bir kalem kağıt alıyor, Bahçeli'ye mektup yazıyor. Ve o mektupta ne diyordu? Meclis komisyonu gelsin, onlara çok şey anlatacağım. Bunu çözse Bahçeli çözer. Sizi de bu yükten kurtarır dedi. Ve mektubu alıyor, HDP heyetine veriyor. Şimdi Öcalan'dan Bahçeli'ye gelen bir mektup, hani daha 2014'ten bugüne kadar gelen ısrarla bir komisyon gelsin talebi var. Ve bugün geldiğimiz noktada Bahçeli'ye mektup gönderen Öcalan ve o mektubun gereğini Erdoğan'a rağmen yapan bir Erdoğan var. Bahçeli var. Şimdi dolayısıyla hani bunların hepsini niye hatırlattım? Ya şurada şu sorunun cevabı yok. Herkes komisyon giderse siyaseten ne olur? İktidar partisi nasıl sonuç alır? Muhalefet ne olur sorusunu görüyor da Öcalan neden bu kadar çok ısrarlı sorusunun cevabını kimse tartışmıyor. Bence bunu da tartışmak lazım. Neden Öcalan çok yoğun bir şekilde komisyon gelsin benimle görüşsün diyor. Bakın, komisyon gelmezse bu iş ilerlemez diyor. Yani bu aslında 2014'teki tehdit deyin ya da öngörü deyin, onun da devamı. Şimdi bunu niye hatırlatmaya ihtiyacı hissediyorum? Ya biz bu sürecin en başından bu yana şu çekinceyi dile getiriyorduk. Bunlardan biri de benim, başkaları da getiriyor. Nedir? Ya burada bir Kürt sorunu çözmek gibi bir amaç yok. İşin içerisinde Öcalan'ın pozisyonu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı. Yani demin de Cumhur İttifakı'na katılması gibi bir plan, hedef söz konusu. Bunun yolları yapılıyor diye söylüyorduk. Ben bugün geldiğimiz noktada Devlet Bahçeli'nin bu hareketi yapmış olmasının
Öcalan'ın mektubuna verdiği bir cevap olarak belki de cevabı mektubunu elden götürmek istiyor. O da ayrı bir konu. Yani dolayısıyla ben hadiseyi halihazırda yorumlarken resmi eksik yorumladığımızı düşünüyorum. Yani o planı göz ardı etmemek gerekiyor. Evet. Olayın içerisinde İmralı ısrarla tabiri caizse ayağına gelinmesini bu yüzden çok yoğun bir şekilde istiyor. Yani kendi pozisyonunu güçlendirmek, kendi pozisyonunu, çünkü hani kulislere yansıyan şeylerden bir tanesi de şu var. Biliyorsunuz, hepimiz duymuşsunuzdur bunları. Yani işte Demirtaş'ın çıkması şu an benim pozisyonumu zayıflatır şeklinde bir takım yorumlar yaptığı, daha sonra da tamam ne yapıyorsanız yapın ben karışmıyorum dediği şeklinde bir Öcalan'a atfedilen şeyler var. Ama Öcalan'ın kendi pozisyonunu bu kadar güçlendirmek için ısrarla komisyon gelmezse bu iş yürümez demesini de unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bunu önemsiyorum ve başta söylediğimiz planın bir parçası olarak bu komisyonun İmralı'ya gitmesi öngörülüyor. Diğer taraftan Adem'in dikkat çektiği şey önemli. Öcalan'ın kendisinin bundan niye bu kadar ısrarlı olduğu kamuoyuna ara sıra yansıyor. Kürt mahallesinde öyle bir tabir var ya, Kürt siyasetinde şöyle kulisler var. Devlet tarafından da, yani iktidar tarafından da bunlar birilerinin kulağına fısıldanıyor olabilir. Bu bir beklenti ve bir spekülasyon. Yani Öcalan komisyon gelirse ne olur? Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşru muhatabı olur. Şu an DEM Parti heyeti gidiyordu oraya, değil mi? Devlet de istihbaratçılarla görüşüyor. Kim ne olduğunu bilmiyoruz ama adı da devlet denilen birileriyle görüşüyor Öcalan sürekli olarak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi muhatabı olacak orada. Böyle büyük bir mesele de. Hal bu iken daha sonra o spekülasyondan söz edeyim. Yani DEM Parti yerine yeni bir parti mi kurulur? Öcalan çıkarsa ya da çıkmadan partinin başında mı olur? Aktif siyasete katılır mı katılmaz mı? Ya bunlar Kürt mahallesinde konuşuluyor. Kürt sokağında konuşuluyor. Gelinen aşamada Öcalan'ın meşru bir muhatap olması ile ilgili bir mesele olduğunu biliyor. Yoksa yazacağını yazar, not ederek gönderir, değil mi? Yani muhatap alın beni diyor. Resmi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşru muhatabı olacak. Şimdi oradaki mesele öyle yabana atılabilir bir mesele değil. Diğer taraftan Kürt hareketi içerisinde, PKK çizgisindeki Kürt hareketi içerisinde artık bu kaydı bence düşmek gerekiyor. Öcalan'ın gelip partinin başına geçmesi ya da sivil siyasette rol alması konusunda bayağı bir herkes hazır gibi görünüyor. Yani bir de Demirtaş şeyi de var, alerjisi de var parti kadrolarının epeyce büyük bir kısmında. Şimdi bunun konuşulduğu bir ortamdayız. Onun dışında Öcalan'ın komisyon tarafından ziyaret edilmesi dediğim ne anlam olabilir yani? Heyet gidiyor, devlet gidiyor, bilmem ne oluyor falan filan. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, bunun ne kadar önemli olduğunu bildiği için mesela CHP kanadı başından itibaren komisyonun Öcalan'ın ziyareti konusunda şeyi söylüyor. Erdoğan'ın ne diyeceğine bakacağız diyor. Başından itibaren Erdoğan'ın kendisi, Bahçeli'nin kendisi komisyonda CHP bulunmak zorunda diyor. Niye? Çünkü bir risk paylaşımı varsa son derece maharetle bunu paylaştırmak istiyorlar. Yani mutlaka CHP'ye buradan bir hisse çıksın, muhalefete bir hisse çıksın istiyorlar. Bu süreç içerisinde mesela komisyona bir şekilde dahil olmasa ya da İmralı sürecine karşı çıksaydı bambaşka bir kampanya yürütürdü. Çok bıçak sırtı bir siyaset yürütüyor CHP'de ama komisyonda CHP'nin olmasını istediler, CHP oldu. Şimdi herkes acaba CHP gidecek mi İmralı'ya sorusu soruyor. Yahu daha AKP'nin gidip gitmeyeceği belli değil. Erdoğan'ın ne diyeceği belli değil. O nedenle CHP'liler Erdoğan'ın ne diyeceği önemli diyorlar. Komisyonun İmralı'ya gitmesi neden bu kadar önemli olsun? Gitse ne olur, komisyon gitmese ne olur? Ama sembolik değerinin ne kadar yüksek olduğunu bir düşünün. Meclis komisyonu İmralı'ya gidecek. Terör, bebek katili, çocuk katili filan dediğiniz Abdullah Öcalan'ın ziyareti, bunun sembolik değeri meclise gelmesinden, meclise konuşma yapmasından bir tık aşağıda bir sembolik değeri var bunun. O nedenle Bahçeli bir şeyi zorluyor. Kolay atlatılabilir bir kriz değil ama muhtemelen Bahçeli'nin istediği istikamette bazı gelişmeler olacak ve ondan sonra ittifak yoluna devam edecek diye muhtemelen düşünüyorum. Erdoğan ne yapacak? Zamana yayacak. En iyi ihtimalle zamana yayacak. Tamamen bunun reddedeceğini, yok sayacağını ya da sayabileceğini ben düşünmüyorum. Ama bir formülle Bahçeli'nin gönlülecek ya da kamuoyunda Bahçeli'yle ters düşmemiş izlenimi verecek bir formülle sorunu çözme ihtimali var. Fakat sonuç itibariyle şey değişmiyor. Meclisten bir komisyonun İmralı'ya, Öcalan'ı ziyarete gitmesi önemli bir eşiktir. Ben şunu net olarak baştan söyleyeyim. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse Kürt tabandan gelen tepkiye rağmen bence CHP'nin orada yer almaması gerekir.
çok net yer almaması gerekir. Çünkü her durumda suç ortağı yapabilmesi, yani rakiplerin suç ortağı yapabilmesi bu iktidarın büyük maharetlerinden bir tanesi. Bence o suç ortaklığına dahil olmamak lazım. Buradan şunu söylemeye çalışmıyorum. İmralı'ya gitmek suçtur anlamında söylemiyorum. Ama bunu yarın gerçekten diyelim ki o heyette CHP'liler de olsun, AKP'liler ve MHP'lilerin ellerini tamamen yıkayıp çıkıp daha sonra CHP'lilere vay siz İmralı'ya gittiniz diye kampanya yapması, meydan bunu anlatma ihtimali bence sarfı nazar edilebilecek bir durum değil. O nedenle CHP'nin yapması gereken olan şey Erdoğan kendisini ortaya koymadığı takdirde o komisyonda yer almaması ve İmralı'ya gitmemesidir.